Web sitendeki tüm verileri tek tek analiz etmek istiyorsan Google Analytics'i kurman gerekiyor. Google Analytics'i nasıl kuracaksın? Adım adım, yavaş yavaş, sırayla anlaşılabilir bir şekilde anlatıyorum. Eğer bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa kanala abone olmayı, like atmayı unutmuyorsun ve hemen videoya geçiyorum. Kurulum için ilk önce ne yapacağız? Tabii ki Google Analytics'e gitmemiz gerekiyor. Buraya Google Analytics yazalım, enterlayalım. İkinci developerlar olanı seçeyim. Buradan gideriz diye tahmin ediyorum muhtemelen. Aynen. Buradan sağ üstten Analytics'e git diyelim ve ölçüme başlayıp kuruluma başlayabiliriz. Şimdi kurulum adımlarına geldik. İlk önce bizden tabii ki hesap oluşturmamızı istiyor. İlk istediği şey nedir? Hesap adıdır. Hesap adı nedir? Kuracağınız sitenin adı veya her neyin uygulamanın adıdır. Web sitenin ismini de yazabiliriz. Burada hangisiydi? Vera Analytics yazalım. Biz Vera'ya kuracağız. Sonrasında hesap verilerinin paylaşım ayarları var. Burada 4 seçeneğimiz var. Ben burada hep zaten 3'ü seçili olarak geliyor. Diğerini de seçmek istiyorum ki hepsi seçilsin ve tüm verilerim her şeyin paylaşılsın. Sonuna kadar analiz etsinler. Bunu istiyorum. Burada yapmamız gereken herhangi bir şey daha var mı? Yok. Devam et deyip sonrakine geçelim. Şimdi mülk oluşturma. Mülk adı zorunlu. Yine aynı mantık. Mülk adını da yine Vera Analitik yapalım. Raporlama saat dilimi tabii ki Türkiye olarak bunları düzenleyelim. Para birimi de Türk lirası olacak. Türk lirasını seçtim. Ülkeyi ve para birimini seçtik. Burada sonraki adıma geçmemiz gereken başka bir şey var mı? Yok. Sonraki adıma ilerleyelim. İşletmemizle ilgili ayrıntılı bilgileri burada bizden istiyor. Bu nedir? Sektörümüzü istiyor. Mesela benim şu an kuracağım sitenin sektörü psikoloji alanında olacak. Bunu sağlıktan seçebiliriz belki. Peki diğer sektörlere bakalım neler varmış. Kendinize en uygun sektörü seçmeniz gerekiyor tabii ki. Eğlence, güzellik, egzersiz, kitaplar ve edebiyat. Bu şekilde devam eden bir sektör listesi var. Psikoloji için sanırım en mantıklı olanı sağlık. İnsanlar ve toplum sağlık olarak kalabilir. Eğer ki bulamadığınız hiçbirisi yakın gelmiyor. Diğer işletme faaliyetleri de seçilebilir. İşletme boyutunun seçmemiz gerekiyor. Burada tabii ki kendinize göre seçmeniz daha mantıklı. 1 ile 10 çalışan olarak belirtebilirim kendim için. Sonrasında ileri diyelim ve işletme hedefleri var. Burası da önemli noktalardan bir tanesi. 4 adet işletme hedefimiz var. Sonuncusu diğer işletme hedefleri olacak. Teker teker bakalım. Potansiyel müşteri elde etme. Potansiyel müşterilere işaret eden işlemler. Yani neymiş? İletişim formu ve teklif isteme olayları diyor. Fiyat teklifi isteme olayları. Bunu seçebilirim. Satışları arttırma. Bu ikincisi önemli. Bu nedir? Bu tamamen e-ticaret olayıdır. Yani bir e-ticaret web sitesinin analizini kuruyorsan bunu seçeceksin. Ama eğer e-ticareti yoksa sitende bir WooCommerce değilsen, bir İKAS değilsen bunu burada seçmene hiç gerek yok. Çünkü bunun tüm olayı satış arttırma. Diğeri neymiş? Web ve uygulama trafiği tabii ki olacak. Diğeri de olacak. Elde tutma oranları. Bunlar da olacak. Eğer ki hiçbir uygun gelmedi, sen çok farklı bir insansın, çok garip bir insanım diyorsan diğer işletme hedeflerini seçebilirsin ama mantıklı mı? Benim için değil. Şu anda benim için değil. O yüzden satış dışında diğer üçünü seçiyorum. Çünkü diğer üçü benim hedefim olacak ve oluşturmaya başlıyorum. Burada sözleşmeyi imzalayın diyor. Okey, yani okudum, anladım. İmzalıyoruz. Kabul ediyorum. Yapacağımız bir şey yok. Sonra veri toplamaya başlama. Şimdi biz buraya ne bağlayacağız? Platform seçin diyor. Bir web sitesi mi bağlayacağız? Android uygulama mı bağlayacağız? iOS uygulama mı bağlayacağız? Bu ikisini de bağlama imkanımız var. Uygulama da verilerini toplayabiliyor. Ama biz şu an web sitesiyle devam edeceğiz. İstemiyorsan atla diyebilirsin ama atlarsan hiçbir mantığı kalmayacak bu videonun. Web sitesiyle devam edeceğiz. Web sitesinin analitiğini çekeceğiz burada. Web sitesinin URL'ini istiyor. URL'inden önce web sitenin adını da buraya yazayım. Ver analitik olarak belirteyim. Sitenin adını da şuradan direkt URL'i alıp CTRL-C ile alıp yapıştırabilirim. Şu HTTPS'yi kaldırabiliriz. Şuradan silelim. Sondaki slash'ı da kaldıralım. Şöyle yazalım. Başka bir noktamız var mı? Geliştirilmiş ölçüm kısmı var. Zaten otomatik olarak burası seçilmiş olarak geldi. Bunun tikini kaldırmaya gerek yok. Bu iyice bütün geliştirilmiş şekilde bütün her şey ölçsün, bitsin, bize sunsun. Oluştur ve devam et diyelim. Sonraki adıma da geçmeye başlayalım. Burada oluşturdu. Hiçbir şey yapmadım orada. Kendisi etiket alanına gönderecek beni. Etiket alanı geliyor karşıma. Google etiketini, yani o bağlantıyı kurmamız için bize bir kod verecek. Bu kodu nasıl bağlayacağız? Eğer ki web sitemiz şu andaki olduğu gibi WordPress ise WordPress'te yükle deyip devam edebiliriz veya manuel yüklemede yapabiliriz. Manuel dediğimizde de bize bir kod verecek bu şekilde. Bu kodu alıp sitenin head etiketlerinin arasına, aynen, yani head etiketlerinin arasına yapıştırmamızı istiyor. Doğru mu hatırladım diye baktım. Doğru hatırladım tabii ki. WordPress'te yaptıysanız da
WordPress'te yükle deyip devam edelim ve etiketi de nasıl yükleyeceğimizi. Aslında ben WordPress'e devam etmek istemiyorum ya. Bakalım. Çünkü burada farklı yollar var. Site kitle burada site kitle yükleme imkanı veriyormuş bize. Ben siteme Google Sitekit'i yüklemek istemiyorum. O yüzden geri gelip manuel olarak yükleyeceğim ve bu kodu gidip WordPress siteme nasıl yükleyebilirim onu anlatacağım. Nasıl yükleyebiliriz? Burada farklı yöntemler vardı. Nedir? Google Sitekit'i siteye gidelim. Şuradan arayüze gidelim. Buraya gelip eklentilerden Google Sitekit'le bunu yükleyebiliyoruz. Bu birinci yöntem. Nerede Sitekit yazayım bak. Şu eklentiyi yükleyip o bağlantıyı yapabiliyoruz ki bize WordPress'te yükle dediğimizde gösterdiği adım da oydu. Ama ben siteme yeni bir eklenti eklemek istemiyorum. Sadece bir tane kod yüklemek için. Çünkü Sitekit gene de bir tane de bir ağırlık, bir yavaşlık söz konusu yapabilir, ihtimali olabilir. Ekstradan eklentiye ihtiyacım yok. O yüzden ne yapacağım? Bir diğer yöntem nedir? Görünümün üzerine geldiğinde bu alt tarafta tema düzenleyicisi çıkıyor. Bazı temalarda var. Özellikle child tema olmayanlarda çoğunda var. Oraya gidip o kodu ekleme şansınız oluyor. Yine kod kısmı orası da çok önemli. Yanlış yapmamanız gerekiyor. Herhangi bir yanlış adımla tüm siteyi patlatabilirsiniz. O yüzden bende de gözükmediği için o adımı da geçtik. İkinci adımı da geçtik. Üçüncü adım nedir? Ben buraya sadece Google Sitekit değil de VP kod yükleyebilirim. VP kod yazayım şuraya. Şöyle VP kod yükleyebilirim. Nedir bu? Az önce buradan aldığım kodu web sitemin içerisine ekleme imkanımı sunuyor. Peki niye bunu seçtim Sitekit yerine? Bu daha hafif bir eklenti. Çünkü burada hiçbir olay yok yani. Burada web sitemde bir şey taramıyor, etmiyor. Sitekit'te ne yapıyor? Tarama yapıyor, inceleme yapıyor ve site hızını yavaşlatma ihtimali doğuruyor. Bunda öyle bir olay yok. O yüzden bunu kuruyorum ve buradan aldığımız kodu şuradan kopyalayalım. Burasının içerisinde ekleyeceğiz. Nereye geldi ona bakalım, bir bulamadım. VP kod dedim. VP kod parçacıklarına gidelim. Buradan sol taraftan üst bilgi ve alt bilgi kısmına gidiyorum ve burada aldığımız kodu kopyaladıp başlık kısmına yazıyorum. Bu betikler ne diyor? Head bölümüne yazılacaktır diyor. Bakın burada head bölümüne yazılacaktır diyor. Bize ne diyor burada? Head öğesinin hemen sonrasına, yani head'in arasına yazın diyor. Bu da diyor ki head bölümüne yazılacaktır. Yani doğru yer bu kısım, başlık kısmı. O kodu alıp buraya yapıştırıyorum ve ne yapıyorum? Değişiklikleri kaydediyorum. Önemli bir nokta daha. Sitende muhtemelen cache eklentisi vardır. Hız için kullanman da gerekiyor. Cache eklentisi varsa bu değişiklikleri kaydettikten sonra gelip bu cache'lerin tümünü temizle demen faydalı olacaktır. Faydadan ziyade kesinlikle yapman gerekiyor. Çünkü ön bellekte kalmasınlar. Bunları yaptık. Bağlantı yaptık. Cache'leri temizledik. Şimdi ne yapacağım peki? Yükleme tamamlandı. Kurulumu bir test edelim deyip test et diyorum. Ve Google etiketi test ediliyor. Bakalım oldu mu? Alt tarafta hemen geldi. Google etiketiniz web sitenizde doğru şekilde algılandı dedi ve etiket bağlama işlemini de başarıyla tamamladık. Sonrasında ne yapacağız? Onayla deyip devam edelim. Bakalım beni nereye gönderecek? Aslında bitti. Bütün olay bitti aslında burada. Geliştirilmiş ölçümler açıldı. Bağlantı yapıldı. 48 saat bir veriler bir toplanacak, bir kendine gelecek ve sonrasında bitti. Buradan da çıkıp ileri diyebilirim. 48 saat içinde hiçbir veri alınmadı çünkü şimdi kurdum. Ana sayfaya git diyorum, beklemede. Burada ne diyor? E-posta iletişimleri diyor. Yani e-postanızda iletişim bilgileri almak istiyorsanız bunları ekleyebilirsiniz. Google teklifleri, geri bildirimler veya performans önerilerini mail olarak alabilirsiniz. Bunların hiçbirini ben istemiyorum. Yani mail kutumun dolmasını istemiyorum. O yüzden hiçbirini seçmeden kaydet dedim. Devam ettim ve aslında kurulum bitti. Google Analytics kurulumu şu anda tamamlandı. 30 dakika içinde de bir kişi etkinmiş. O da zaten benim. Mesela şuraya gidip yeni gizli pencere deyip siteye bir gidelim. Gidebilirsem. Siteye tekrar bir gidelim. Birazcık gezelim. Hakkımızda bir ziyaret edelim. Şöyle bir tur atalım. Bir de iletişime bakalım. Bir tur atalım ve çıkalım. Sonrasında analize gittim geldim. Bakayım görecek mi? Hop 2 oldu. Hop 2 oldu. Ne oldu? Verileri doğru bir şekilde çekmeye başladığını kanıtlıyor. Google Analytics kurulumu da bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sonraki videolarda görüşmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.